Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını düşünmek bile zordu. Üstüne Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan Türk Cumhuriyetlerinin birer bağımsız cumhuriyet kuracağı düşüncesi ise daha da zordu. Bundan daha ötesi Türk Cumhuriyetleri bir olup devlet teşkilatı kuracağı düşüncesi ise tam bir hayaldi. Hatta o dönem için bu neredeyse imkansızdı. Ama bugün bu hayal gerçeğe dönüşüyor. Bağımsızlıklarından 30 yıl sonra Türk devletleri tam da bugün dünya medyasında gündeme girdi. Türklerin uzun yıllardır süren ve sonunda gerçek olan büyük hayalini gelin 10 başlıkta konuşalım. Türk Konseyi ya da Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği ya da Türk Halkları Birliği, Türk Konseyi'nin isim değişikliği ve İstanbul Zirvesi'nde varılan anlaşmalar son 30 yılın en somut adımı olarak tarihe geçti. Bunda hiç kuşkusuz Karabağ'da yaşanan gelişmeleri atılan cesur adımların açık bir etkisi var. Türkmenistan ve Macaristan'ın gözlemci statüsüyle de olsa teşkilata katılmaları umulmadık önemli bir gelişme ve bu resmi olarak Türk devletlerinin bir araya geldiğini gösteriyor. Her birisi farklı tehdit altında olan dost ve kardeş ülkelerin gelecekte ayakta kalmalarının tek yolu sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik sahalarda güçlü bir işbirliğinden geçiyor. Türk bölgelerine bugüne kadar Rusya'nın arka bahçesi olarak bakıldı ve kendi kaderine bırakıldı. Bu başlıkta Türkistan coğrafyasının nasıl Rusya'nın arka bahçesi haline geldiğini anlatacağım. И хочу еще раз подчеркнуть, это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас. Bölgedeki hakimiyetini kendine psikolojik olarak bağlı bürokratlarıyla bağımsızlığın ilk yıllarında sürdüren ve bu halkların ortak çıkarlarına yönelik adımları engelleyen Rusya, bölgede görünenden daha büyük bir potansiyel ve avantaja sahipti. Bölgenin Türkiye'ye yakınlaşmasına her türlü siyasi ve psikolojik müdahalelerle engel olmaya çalışıyordu ve neredeyse 10 yıl öncesine kadar bu politika başarıyla sürdürüldü. 1990'larda Türkiye'nin Karabağ konusundaki Azerbaycan'ın beklentilerini karşılayamaması, Orta Asya'daki toprak, sınır ve su uyuşmazlıklarında Türkiye'nin hakemliğe girişmemesi ve aktif rol üstlenmemesi, bölgede Türkiye'yi temsilen uzun yıllar FETÖ'ye havale edilmesi, hariciyenin yakın zamana kadar bölgeyle ortak paydaları gündeme taşımaması, Türk-İslam kültür sahasındaki koca bir coğrafyanın Rus kültür alanındaymış gibi kaderine terk edilmiş olması gibi ölümcül hatalar, onarılması şart olan ağır hasarlar bıraktı. Türk dış politikası içinde Türk dünyası önem sırası bakımından birkaç yıl öncesine kadar 5. sıraya konulmuştu ve stratejik belgelerde bu maalesef açıkça söylenebiliyordu. Türk dünyası, Türk dış politikası öncelikler arasında birinci değilse ikinci sırada olmak zorunda. Doğudaki 300 milyonluk akraba halkların ancak Türkiye'nin dış dünyayla ilişkilerinin bozulduğu ve zora girdiği noktalarda son çare olarak düşünülen bir alternatif olarak görülmesi, aynı şekilde diğer Türk Cumhuriyetlerinin de sadece başı sıkıştığında Türkiye'yi son çare olarak görmeleri ortak hata. Orta Asya ve Kafkasya'da bağımsızlığına kavuşan ülkelerle ilişkilerde 1992'den bu yana yaklaşık 40 yıl içerisinde Türkiye'nin gerekli adımları atamaması ve kendi içlerindeki çekişmeler Rus kültürünün bıraktığı siyasi, kültürel ve sosyal enkaza rağmen ilişkilerin bozuk olmaması mucizevi bir durum. Ben Türkiye'ye hiçbir zaman kırılmam. İster Türkiye'nin yolunda beni assalar bile, asılsam bile ben kırılmam Türkiye'ye. Çünkü ben milletimden ve cumhuriyetimden kırılmam. Azerbaycan da benim cumhuriyetimdir. Türkiye de benim cumhuriyetimdir. Ben cumhuriyetimiz diyorum. Her ikisi bizim cumhuriyetimizdir. Ondan da kırılmam. Ben de yani gönül kırıklığı olamaz. Sevgim benim o kadar büyük ki buna gönül kırıklığı mümkün değil. Alfabe birliği gibi en temel bir noktada ilgi ve bilgi eksikliği, sempozyumlar seviyesinde kalan ve bir türlü devletler seviyesine çıkarılmamış olan başarısız girişimler bu konuda gereken destek zemininin eksikliğiyle ilgiliydi. Artık teşkilat bünyesinde daha somut ve cesur adımların atılması bekleniyor. Evet, buraya kadar birliğin bugüne dek neden kurulamadığını anlattık. Şimdi ise tüm Türk halklarının teşkilattan beklentilerine değinelim.
Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında turistler için vizenin kaldırılması, bilim insanları ve iş adamları için ortak ve kolay vize sağlanması veya vizenin tamamen kaldırılması bekleniyor. Kolaylaştırılmış gümrükler ve hatta zamanla gümrük birliği de şart. Bu barışçıl girişim ilk planda yaklaşık 200 milyon, ikinci adımda 300 milyon kişinin buluşabileceği ortak ve güçlü bir zeminin başlangıcı anlamına gelecek. Adı geçen ülkelerin Sovyet güdümü ve tesir alanından çoktan çıktığının ve ekonomik göstergelerinin 40 yıl öncesiyle aynı olmadığının artık herkes farkında olmalı. Türk devletlerinin birbiriyle her bakımdan yakınlığı, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin birbiriyle benzerliklerine göre çok daha ileri düzeyde. İnançtan psikolojiye, dilden adetlere, mutfak kültüründen müziğe kadar benzerlikler, din bağı, kan bağı, tarihi ve kültürel kimlik dolayısıyla son derece yüksek. Rusya'nın bu ülkelerin dillerinde oynamasına ve Türkçedeki tasfiye hareketlerine rağmen karşılıklı anlaşabilirlik devam etmekte. Bir başka dikkat çekilmesi gereken nokta da bu devletlerin tesir alanlarının sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığı. Diğer ülkelerde yaşayan önemli sayıdaki mensuplarıyla birlikte bu sayının bütün akraba halklara bakımından 300 milyona yaklaşan ve kimsenin göz ardı edemeyeceği bir kitle olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin Azerbaycan'ı sadece 10 milyonluk bir ülke olarak görmek yanıltıcı. İran'daki Azerbaycan Türkleri ile Azerbaycan Türkçesi konuşanlar 40 milyonluk önemli bir kitle olarak hesaba katılmalı. Yine Özbekistan'a örnek verecek olursak, Afganistan'da, Kazakistan'da, Tacikistan'da ve diğer komşu ülkelerde yaşayan Özbek nüfusunun toplamını yaklaşık 50 milyonu aştığına dikkat çekmek istiyorum. Dünyadaki hiçbir ülke sosyal, kültürel, etnik ve din bağlarıyla bu kadar yakın olduğu kitlelere uzak durmaz. Rusya, Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku projesi çerçevesinde bütün Slav dilli halkları aynı çatı altında toplamaya başarmıştı. Ve kültürel yakınlığın bu derecede yakın olması yaklaşık 80 yıllık ortak periyotta güçlenmiş oldu. Bir zamanlar karşılıklı anlaşabilirliği olmayan Çin lehçeleri, Çin devlet politikaları kapsamında tek bir devlet içerisinde bütünleşti. Türkiye'nin şu anda yapması gereken ise bölgesinde ve dünyada yalnızlığa itildiği dönemler dışında da aynı dini, dili ve ortak sosyo-kültürel zemini ve tarihi bağları olan Orta Asya ve Kafkasya halklarıyla bağlantılarını güçlendirmesi yönünde olmalı. Ki teşkilatın oluşturulması da bu girişimlere sağlam temel hazırlamış oldu. Bu yakınlaşmanın, teşkilatın anlamı dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkiyi kopartmak veya ütopik bir meydan okuma ve yalnızlaşmaya düşmek kesinlikle değil. Tam aksine Türkiye'nin ekonomik, askeri ve stratejik açıdan büyük ölçeklere sahip devletlerin sıkıştırmasından kurtulmanın en önemli ancak fazlasıyla gecikmiş yolu kardeş halkları keşfetmesi oldu. Böylece Türk dünyası gelişim tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Dış politikanın Orta Doğu sınırlarına sıkıştırıldığı ve küresel güçlerle sürüklendiği bir noktada Türkiye vizeleri kaldırmakla başlayan bir gümrük birliği, kültürel kardeşliğe vurgu yapan sosyal kültürel tarihi ve dini bağları meşru bir zemin üzerinde yeniden kurmalı. Türkiye'nin Türk dünyasıyla her yönden geliştirmek zorunda olduğu, dönemsel olarak hatırlanan ve bir asırdır ihmal edilen ilişkilerin sürekli ve amaçlı bir stratejik planın acilen yeniden çizilmesi bütün bölge halklarının menfaatine olacak. Bugün Türk devletleri birlikte yeni bir gündem ve ideoloji oluşturuyor. Bununla beraber atalarımızın ortak tarihi ve manevi mirasını yeniden yorumlama süreci de devam ediyor. Başka bir deyişle 21. yüzyılda Türk dünyası yeniden canlanmakta. Ve bugün büyük, kadim Türk ailesi ülkeleri arasında aktif bir yakınlaşma sürecine tanıklık ediyoruz. Entegrasyonun stratejik hedeflerinden biri de Türk dünyası çekirdeğini oluşturan Büyük Avrasya'nın birleşmesini teşvik etmek. Bu, teşkilatın dünyaya verdiği en önemli mesajlardan biri. Çünkü bu mesaj, küresel dünyada Türklerin ayakta kalabilmesi için kurulması öngörülen Altay İttifakı'na da altyapı hazırlıyor. Teşkilat ayrıca örgütün kimseye karşı yönelik olmadığını bildiriyor. Bu yeni bir blok değil. Türk Devletleri Teşkilatı her ne kadar da kimselere yönelik düşmanlıklar gütmediğini ve hatta bir blok olmadıklarını dile getirseler bile dünya bunu bu şekilde kabul etmiyor. Özellikle bölgede kendilerini müstakbel güç sanıp kaynaklara amansız sömüren güçler. Teşkilatın kuruluşundan sonra Kırım'daki ve Doğu Türkistan'daki baskı daha da artabilir. Kazakistan'a yönelik toprak iddiası güçlenebilir
ve Karabağ'daki olaylar yeniden patlak verebilir. Ancak bu sefer bu teşkilatın oluşmasını isteyen harici taraflar da var. Bu harici taraflar özellikle Türk Teşkilatı'nın bölgede Rusya ve Çin'in gücünü dengeleyebileceğini savunuyor. Türk dünyası yüzyıllar boyunca Büyük İpek Yolu'nun oluşmasında önemli rol oynadı. Her şeyden önce Doğu-Batı ilişkilerinin geniş bağlamında kültürleri ve medeniyetleri birbirine bağladı. Ayrıca tüm insanlığa ortak kültürün manevi ve maddi hazinelerine katkıda bulundu. Bugün küresel ve tarihsel evrimin yeni aşamasında bu sürecin bir tekrarını görmeye ümit ediyoruz. Sonuç olarak bu haber Türklerin dünyasının her köşesinde sevinçle karşılandı. Türkler bir olduğunda alemde karanlık döneminin biteceğine inanıyorlar. Bunun için şartlar sağlanıyor ve binlerce kilometrenin başlangıcı olan o adım da atıldı. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını düşünmek bile zordu. Üstüne Sovyetler Birliği